Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olarak tanımladığı Süleymaniye Camisi, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 1551-1558 yılları arasında yapılmıştır. Süleymaniye Camisi, klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden birisidir. İkisi 3 şerefeli, ikisi de 2 şerefeli olmak üzere 4 minareye sahip olan caminin kubbesi 53 metre yüksekliğindedir. İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde inşasına başlanan mabedin temeline ilk taşı, büyük alim Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin koyduğu rivayet edilir. Mabedin bir ana kubbesi, 2 yarım kubbesi ve 2 çeyrek kubbesiyle 10 küçük kubbesi vardır. Ana kubbe 4 fil ayağına, kubbe kemerleri ise 4 büyük granit sütuna istinat etmektedir. 32 pencereli kubbe 27,25 metre çapında ve yerden 53 metre yüksekliktedir. Sedanın, sesin, aksini kuvvetlendirmek için kubbenin içine ve köşelere, ağzı iç tarafa açık bir şekilde yerleştirilen 50 santimetre boyunda 64 küp bulunmakta, bu sayede hassas bir akustik meydana gelmektedir. Yaklaşık 3500 metrekarelik iç alana sahip olan caminin uzunluğu 59, eni 58 metre olup 238 pencereden ışık almaktadır. Granit ve mermer sütunlara dayanan hünkâr ve müezzin mahfili, minber ve mihrap işçilikleriyle dikkati çekmektedir. Müezzin mahfilinin sağında madeni şebekelerle çevrili bulunan bölüm, 1918 yılına kadar kütüphane olarak kullanılmış, mevcut kitaplar aynı tarihte Süleymaniye medreselerinde tesis edilen umumi kütüphaneye nakledilmiştir. 5 kapısı bulunan caminin ön kısmında, mihrabın üstünde renkli pencereler bulunmaktadır. Devrin tanınmış üstadı İbrahim Usta'nın eseri olan söz konusu pencereler, camlarından giren güneş ışığını Mimar Sinan Şehberi Cibril'e, yani Cebrail'in kanatları, benzetmektedir. Cami içinde çok kıymetli 4 büyük granit sütun bulunmaktadır ve bunlar, İskenderiye, Baalbek, İstanbul'daki Kıztaşı ve Saray-ı Amire'den alınarak camiye getirilmiştir. Her biri 9,02 metre yüksekliğinde, 1,14 metre çapında ve 40-50 ton olan bu 4 sütunu Mimar Sinan, 4 halifeye benzetmektedir. Mabedin zemini mermerlerle döşenmiş ve etrafı 28 kubbeli revaklarla çevrilmiş 3 kapılı geniş bir iç avlusu vardır. Mezkur kubbe kemerleri 24 sütuna dayanmakta olup 12 tanesi granit, 10 tanesi mermer ve 2 tanesi de somaki mermer sütunlardır. Caminin kendi haşmetine uygun tarzda yapılan 4 minaresi ve 10 şerefesi bulunmaktadır. Minarenin ikisi 3'er şerefeli, diğer ikisi ise 2'şer şerefelidir. Cami minareleri ve harem minareleri diye adlandırılan minareler, Kanuni'nin İstanbul'un fethiyle 4. padişah, 10 şerefede Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı olduğuna işaret etmektedir. Semaya doğru yükselen minareler, 2 elini kaldırarak dua eden bir kişiye benzemektedir. Camideki yazılar, meşhur hattat Ahmet Karahisari ve talebesi Hasan Çelebi'nin eseridir. Daha sonra Kazasker Mustafa Efendi de bazı yazılar ilave etmiştir. Yazıların birkaç tanesi dışında tümünün metni Kur'an-ı Kerim'den alınmış, ustalıklı bir şekilde işlenmiştir. İç avludan camiye girilen kapının üzerinde yazılan kitabe, sağ orta sol olmak üzere 3 bölüme ayrılır. 1. bölümde Kanuni'nin vasıfları sayılmakta, 2. bölümde onun şeceresi, soyu, silsile halinde belirtilmekte, 3. bölümde ise saltanatın devamına ve geçmişlerin ruhlarına duadan sonra, mabedin üstün nitelikleri hangi niyetle ve ne zaman yapıldığı belirtilmektedir. Mihrabın önündeki türbe, kendi parasıyla cami inşa ettiren Kanuni Sultan Süleyman'a, yanındaki türbe de eşi Hürrem Sultan'a aittir.
Yaklaşık 6.000 metrekarelik alana sahip olan cami bahçesinin 11 kapısı bulunmaktadır. Bahçenin etrafında Süleymaniye medreseleri diye meşhur olan 5'i lise seviyesinde, biri fakülte birisi de ihtisas bölümü olmak üzere 7 medrese tesis edilmiştir. Caminin sağ tarafında bulunan binalar, evvel ve sani medreseleri ile Sibyan Mektebi iken, daha sonra Süleymaniye Kütüphanesi'ne tebdil edilmiş, bir bölümü de çocuk kütüphanesi olmuştur. Köşede bulunan tıp medresesi, doğum evi olarak, onun karşısındaki bimarhane ise askeri matbaa iken şu an Kız Kur'an kursu olarak hizmet vermektedir. Caminin kuzey cihetindeki binalar, önceleri imarethane iken daha sonra Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmış ve 1984 yılında Süleymaniye Kütüphanesi'ne devredilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Sultan'ın 1566'daki vefatından 13 ay sonra cami haziresinde inşa edilmiştir. Türbe, girişi doğuya bakacak şekilde, sekizgen planlıdır ve kesme küfeki taştandır. Dış cephe bütünüyle mermer ve renkli taşlarla giydirilmiştir. Klasik Osmanlı türbe mimarisinin plan, cephe düzenlemesi, malzeme ve mimari ögeleri tekrarlanan türbede, diğer türbelerden farklı olarak, ana hacmin dışında 29 sütunlu, üstü örtülü açık bir revak yer almaktadır. İri palmet dizisi tezyin edilmiş kornişten sonra kurşun kaplı, tuğla çift civarlı kubbe ile örtülüdür. Haseki Hürrem Sultan Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1559 yılında inşa ettirilmiştir. Süleymaniye Camii'nin kıble yönündeki haziresinde bulunmaktadır. Türbe dışta 8gen içte 16gen bir plan şemasına sahiptir. Duvar örgüsünde küfeki taşı kullanılan türbe, yüksek kasnaklı 9,20 metre çapında, yarım daire formlu ve kurşun kaplı kubbe ile örtülüdür. Her iki türbede 16. yüzyıl süsleme sanatlarının en zarif örnekleri ile bezenmiştir. Mimar Sinan Türbesi, Süleymaniye Külliyesi'nin A kapısı tarafında dört tarafı açık, baldaken tarzı ve sebilli türbedir. Küfeki taşı kullanılarak yapılan türbe, Sinan eserlerinin yanında oldukça mütevazi tarzdadır. Son mermerden yapılmış sebilin arkasında yer alan türbe, yontma küfeki taşı ile mermerden inşa edilmiştir. Mimar Sinan'ın sandukasının önünde, hacet penceresinin üzerinde, yekpare mermerden bir kitabe yer alır. Yarı açık türbe, birbirine sivri kemerlerle bağlanmış 6 sütunun taşıdığı bir kubbe ile örtülmüştür.